Bir adam düşün. Elinde hiçbir şey kalmamış. Ne cüzdanında para var ne de zihninde bir çıkış yolu. Gün batımına doğru yürürken gölgeler üstüne çöker gibi. İçinde bir şey kırılmış. Ama dışarıdan bakılınca hala ayakta gibi. Dün sahip oldukları bugün sadece bir hatıra. Umut dediği şey her sabah daha da silikleşen bir hayal kırıklığı artık. Herkes ona sabret diyor. Herkes ona şükret diyor. Ama kimse onun geceleri başını yastığa koyduğunda boğazına düğümlenen sessizliği duymuyor. İşte orada başlar gerçek yolculuk. Herkesin sustuğu o yerde bir ses arar insan. O ses bazen dışarıdan gelir, bazen içinden. Ama seni uyandırır ve o anda anlarsın. Para dediğin şey sadece bir kağıt değil, senin inşa ettiğin hayatın aynasıdır. Bu hikaye sadece bir adamın hikayesi değil, bu belki de sensin. Belki geçmişin, belki yarının. Çünkü bu dünyada çoğumuz sadece hayatta kalmayı öğreniyoruz ama özgür yaşamayı bilmiyoruz. Oysa bir insan ay sonunda eline geçen paraya göre değil, içinde hissettiği güvene göre yaşar. Ve eğer bu cümle seni düşündürdüyse, o zaman doğru yerdesin. Bu sadece bilgi değil, bu kalbine dokunan bir yolculuğun başlangıcı. Hoş geldin. Bu duydukların sadece bilgi değil, bunlar bir yerlerde okudukların, ezberlediklerin gibi değil. Çünkü bu cümleler kalpten gelen bir sorgunun yankısı. Belki sen de bir süredir hissediyorsun, bir şeyler eksik. Belki sistemin şartları arasında kendi yolunu arıyorsun. İşte bu kanal. Bak ve kazan. Tam olarak bunun için var. Çünkü bu kanalda para sadece bir araç. Gerçek mesele özgürlük. Maddi ve manevi olarak güçlü durabilmek. Sadece kazanmak değil, neden kazandığını bilmek. Eğer bu anlattıklarım sende bir kıpırtı oluşturduysa, eğer sen de o adam gibi geceleri sessizce sorular soruyorsan ve artık bir cevap duymak istiyorsan, o zaman bu kanalda kalmalısın. Çünkü burası içinden ses gelenlerin buluştuğu yer. Burası bakıp da gerçekten görmeye cesaret edenlerin yeri. İşte tam da bu yüzden kanalımıza abone olmalısın ve bu yolculukta yalnız olmadığını bilmelisin. Finansal özgürlük dediğimde çoğu insanın aklına tek bir şey gelir. Çok para kazanmak. Ama işte tam da burada büyük bir yanılgı başlar. Çünkü para kazanmak sadece bir adımdır. Oysa finansal özgürlük bir yaşam biçimidir. İstersen şöyle düşün. Sabahları gözünü açtığında günü planlamana sen mi karar veriyorsun yoksa başkalarının taleplerine göre mi yaşıyorsun? Patronun, borçların, kredilerin, taksitlerin ya da o hiç susmayan yetiştirme baskısı mı seni yönlendiriyor? Eğer cevap buysa o zaman sen hala finansal özgür değilsin. Bazı insanlar zannediyor ki bir gün büyük para gelir, her şey biter. Oysa asıl esaret bazen çok paranın içinde gizlidir. Çünkü harcamayı bilmeyen, yönetmeyi bilmeyen paraya sahip olmuş gibi görünür ama aslında o para ona sahip olmuştur. Düşünsene, bir adam ayda 200 bin lira kazanıyor ama her ay 250 bin lira harcıyor. O adam gerçekten özgür mü? Bir kadın her ay gelen maaşıyla sadece borçları kapatıyor ve sonra tekrar beklemeye geçiyorsa bu bir döngü değil de nedir? Finansal özgürlük paraya sahip olmak değil, paraya hükmetmektir. Finansal özgürlük zengin olmak değil, bağımsız karar verebilmektir. Yani ne zaman çalışacağına sen karar veriyorsan, ne zaman tatile çıkacağına sen karar veriyorsan, hangi işi yapacağına, kiminle çalışacağına sen karar veriyorsan işte o zaman özgürsündür. Ama ne yazık ki çoğumuz çalıştığımız işlerde değil, kredi kartlarında yaşıyoruz. Bankalarla uyuyup borçlarla uyanıyoruz. Ve bu da şu gerçeği ortaya koyuyor. Finansal özgürlük paranın miktarına değil, bilinç düzeyine bağlıdır. Bunu fark ettiğinde ilk adımı atmış olursun. Artık sadece kazanmak değil, neden ve nasıl kazandığın önemli olmaya başlar. Ve o zaman değişim başlar. Hazırsan şimdi daha derine ineceğiz. Gerçekten özgürlük üzerine düşünmüş insanlar ne demiş? Hangi alıntılar, hangi fikirler bu yolu aydınlatıyor? Yorumlarda paylaşırsan hepimiz öğrenmiş oluruz. Para mı seni yönetiyor yoksa sen mi parayı? Bu soruyu kendine kaç kez sordun? Belki de hiç. Çünkü sistem seni hep aynı şeye inandırdı. Daha çok kazan, daha mutlu ol. Ama sana kimse sormadı. Ne kadar çok, hangi bedelle? Warren Buffett bir keresinde şöyle dedi. Eğer ihtiyacın olmayan şeyleri satın alırsan,
bir gün ihtiyacın olan şeyleri satmak zorunda kalırsın. Ne kadar doğru değil mi? Hepimiz bir şeyler biriktiriyoruz ama gerçekten ihtiyacımız olanı değil. Birikmiş eşyalar, bitmeyen taksitler, gösterişli ama boş hayatlar. Peki ya içimiz? Orada biriken ne? Finansal özgürlük aslında içsel bir boşlukla yüzleşme cesaretidir. Çünkü insan ruhunda eksik olanı dışarıdan tamamlamaya çalışır. Parayla, mal ile, ünvanla. Ama ne kadar kazanırsa kazansın, içindeki eksiklik doymuyorsa orada bir bağımlılık vardır. Ve bağımlı olan özgür olamaz. İşte tam da bu yüzden zihni değiştirmeden cüzdan değişmez. Robert Kiyosaki şöyle der: zenginler varlık alır, fakirler borç alır. Orta sınıf ise borç alır ve onu varlık zanneder. Yani mesele sadece çok para değil. Mesele nasıl düşündüğün. Bir örnek. Aynı maaşı alan iki kişi düşün. Biri her ay kazandığı paranın bir kısmını kenara koyar, giderlerini yazar, bütçesini bilir, birikimini yatırım araçlarına yönlendirir. Diğeri ise aynı parayla kredi kartı limitlerini zorlar. Gördüğünü alır, anlık tatminle yaşar ama ay sonu hep stres, hep ekside. Şimdi söyle bana, hangisi gerçekten daha özgür? Özgürlük bazen iki kişinin aynı gelire sahip olduğu bir dünyada birinin daha sade yaşayıp daha çok huzura sahip olmasıdır. Çünkü zenginlik rakam değil, bakış açısıdır. Derin bir nefes al. Şimdi anlamaya başlıyorsun. Finansal özgürlük zihnindeki kölelik zincirini kırmadan elde edilmez. Bu zincirler bazen bir reklamdan gelir, bazen bir komşunun arabasından, bazen sosyal medyada gördüğün mış gibi yaşamlardan. Ama zincir zincirdir. Ve o zinciri kırmak için önce şunu fark etmen gerekir. Sana sunulan hayat, senin gerçekten istediğin hayat mı? Bu soruya dürüstçe cevap verdiğinde yol başlar. Finansal özgürlük dışarıda değil, senin içinde. Ve bu yolculukta sana sadece para kazandırmayı değil, özgür düşünmeyi de anlatacağım. Çünkü para cüzdanda değilken bile özgürlük zihindeyse her şey mümkündür. Ve şimdi tüm bu soyut düşünceleri biraz daha görünür hale getirelim. Bir çiftçi, bir ağaç, bir denizci. Gündelik örneklerle yolumuzu somutlaştıralım. Çünkü anlatmak bazen yetmez. Göstermek gerekir. Bir çiftçi düşün. Sabah güneş daha doğmadan uyanır. Tarlasına bakar. Toprak henüz kuru. Elinde tohumları var ama sonuçtan emin değil. Ya yağmur yağmazsa? Ya ektiği mahsul çıkmazsa? Ama buna rağmen eker. Çünkü bilir ki ekilmeyen tohum hiçbir zaman yeşermez. Ve o toprak bazen sadece emekle değil, sabırla sulanır. İşte finansal özgürlük de böyle bir şeydir. Bir gün sabah erken kalkıp alışkanlıklarını gözden geçirmekle başlar. Bir gün bir harcamayı yapmamaya karar vermekle. Bir başka gün bir kitaba yatırım yapıp o bilgiyi hayatına katmakla. Bu küçük adımlar küçük tohumlardır. Ve her bir tohum zamanla bir ağaca dönüşür. Bir başka örnek verelim. Düşün ki bir genç asgari ücretle işe başlamış, çevresinde herkes şunu söylüyor: bu parayla bir yere varılmaz. Ama o genç karar veriyor. Her ay maaşının %10'unu bir kenara koyacak. Aylar geçiyor, küçük birikimler büyümeye başlıyor. O da büyüyor. Sadece cebindeki para değil, bilinci büyüyor. Artık harcadığı her kuruşun bir anlamı var. Her liranın bir yönü, bir amacı. Kendine şunu sormayı öğreniyor: bu bana ne kazandıracak? Harcamayı düşünmeden önce yatırım yapmayı düşünür hale geliyor. Çünkü artık tüketici değil, üretici zihniyle bakıyor hayata. Bu noktada seni bir iç yolculuğa davet ediyorum. Bir kahve. Evet, günde bir fincan dışarıdan alınan kahve ortalama 100 lira. Ayda 30 gün 3.000 lira. Bir yıl 36.000 lira. Şimdi düşün. Bu sadece bir kahveydi ve o parayı düzenli olarak yatırım hesabına atsaydın 10 yıl sonra bu para bile sana küçük bir özgürlük kapısı aralayabilirdi. Ama mesele kahve değil. Mesele farkındalık. Çünkü finansal özgürlük büyük bir zaferle gelmez. Küçük uyanışlarla başlar. Her fark ettiğin israf bir kazançtır. Her bilinçli karar bir tuğladır. Ve sen o tuğlalarla kendine, kendi evini, kendi kaleni, kendi özgürlüğünü inşa edeceksin. Şimdi bir denizci hayal et. Yelkenli teknesiyle bilinmeyen sulara açılıyor. Haritası var ama rüzgarın ne zaman döneceğini bilmiyor. Bazen dalgalar vuruyor, bazen durgunluk. Ama o denizci her seferinde rotasını küçük küçük düzeltir. Her fırtınada yönünü tekrar belirler. Çünkü bilir ki yelkeni açmayan hiçbir zaman varamaz. Sen de bu finansal yolculukta bir denizci gibisin. Her adım bir rota düzeltme.
Her bilinçli karar bir dümen çevirme. Bazen hızla ilerleyeceksin, bazen duracaksın. Ama eğer rotayı kaybetmezsen gideceğin yere varırsın. Çünkü özgürlük rüzgarın hızında değil, senin yön bulma kararlılığındadır. Şimdi bir nefes al. İçinden de ki ben bir tohum ektim bugün. Belki küçük ama niyetim büyük. Bu küçük örnekler büyük hayatlara dönüşebilir. Ve şimdi bir sonraki bölümde bu yolculuğu kalbinle tamamlayalım. Senin kalbine dokunacak sözlerle uğurlayacağım. Çünkü bir yolculuk hissedilerek biter. Şimdi bir an dur, gözlerini kapatmana gerek yok. Ama hayatını kapatma, bir düşün. En son ne zaman gerçekten özgür hissettin? Hani öyle birkaç saatliğine değil. Bir sabah uyandığında o gün sana aitmiş gibi ne aceleyle hazırlanmak zorundaydın, ne zorla bir iş yerine gitmek, ne de bitmeyen borçları düşünmek. Sadece bugün benim diyebildiğin bir sabah. Hatırlıyor musun? Belki de hiç yaşamadın. Belki çocukken hissettin ama büyüdükçe unuttun. Ama bil ki o özgürlük halini yeniden çağırabilirsin. Çünkü finansal özgürlük sadece parayla ilgili değildir. Bu bir zihniyet meselesidir. Dış dünyanın zincirlerinden önce içindeki sınırları çözmen gerekir. Kendi değerini fark etmek, kendi potansiyeline inanmak ve bunun için bugün ilk adımı atmak. İşte tüm bu konuşmalar, bu örnekler, bu hikayeler sana şunu söylüyor. Sen bu hayatın edilgeni değil, öznesi olabilirsin. Seni yöneten borçlar değil, senin yönettiğin kararlar olabilir. Sana dayatılan alışkanlıklar değil, senin seçtiğin yaşam biçimi olabilir. Zamanla dost olmak mümkün. Para ile barışmak mümkün. Ve en önemlisi kendinle barışmak mümkün. Çünkü asıl özgürlük orada başlar. Kalbinde, zihninde, niyetinde. Ve biz bu yolculukta yalnız değiliz. İşte bu yüzden bu kanal var. Bak ve kazan. Sadece bir kanal değil. Bu bir farkındalık hareketi. Her bölümünde seni finansal bir bilgiyle değil, yaşamsal bir dönüşümle buluşturmayı hedefliyoruz. Eğer bu sözler sende bir şey uyandırdıysa, eğer anlatılanlarda kendini bulduysan, bu sadece bir video değil, senin içsel uyanışının sesi olabilir. Ve bu yolda birlikte yürümek istersen kanalımıza abone ol. Çünkü bu sadece bir tıklama değil, kendine verdiğin bir söz ve her söz bir adımdır. Bugün burada birlikte bir tohum ektik. Yarın o tohumu birlikte sulayalım ve bir gün kendi ağacının gölgesinde huzurla oturduğunda diyeceksin ki ben başardım ve bu yolculuğa değerdi. Belki bir arkadaşın da aynı sessizlikte yolunu kaybetmiş olabilir. Ona gönder bu videoyu. Belki senin paylaşımın onun yönünü bulmasına yardım eder. Unutma, bazen yolumuzu bulan biz değiliz. Bir dostun paylaştığı cümledir. Zenginlik nedir? Gerçekten bilen var mı? Sabahları gözünü açtığında ilk düşündüğün ne? Faturalar mı? Bugünkü toplantı mı? Yoksa hala ulaşamadın o hayal mi? İnsan bazen her şeyin içinde olup da hiçbir şeyin parçası gibi hissetmez. Kazanıyorsun belki ama yine de içten içe bir boşluk var. Bir şey eksik. Ama ne olduğunu tarif edemiyorsun. Belki de bu yüzden zenginlik senin için hep bir gün hikayesi oldu. Bir gün şu işi kurarsam, bir gün şu borçları kapatırsam. Ama ya o bir gün hiç gelmezse, ya zenginlik düşündüğün gibi dışarıda bir yerde değilse, ya o bir gün dediğin şey senin içindeki bir blokajsa. Çünkü gerçek zenginlik bazen bir banka hesabında değil, sessiz bir sabahın huzurunda, karar verirken duyduğun netlikte ya da kendine ben değerliyim diyebildiğin o anda gizlidir. Ve işte bu video seni dış dünyanın gürültüsünden alıp içindeki cevheri fark etmeye davet ediyor. Çünkü zenginlik dışarıda değil, içeride başlar. Eğer şu ana kadar anlattıklarım sende bir şeyler kıpırdattıysa, eğer sen de zaman zaman kendi içindeki boşlukla savaşıyor, daha fazlası olmalı diyorsan yalnız değilsin. Çünkü bu kanal sadece bilgi veren bir yer değil. Bak ve kazan. Seni sadece kazanmakla ilgili değil, neden ve nasıl kazandığını anlamakla ilgili bir yolculuğa davet ediyor. Para, yatırım, özgürlük gibi kavramlar burada sadece teknik bilgilerle değil, insani duygularla, içsel sorgulamalarla ele alınıyor. Çünkü gerçek kazanç sadece cebine giren değil, kalbine yerleşendir. Eğer bu sözler sende bir iz bırakıyorsa o zaman burada kal. Abone ol, bu yolculuğu birlikte yürüyelim. Çünkü bazen bir videola değil, bir bakış açısıyla hayat değişir. Zenginlik. Bu kelimeyi duyduğunda zihninde ne canlanıyor? Bir villa mı? Yurt dışında tatil? Belki lüks bir otomobil. Çoğu insan için zenginlik dışarıdan görünen birkaç sandalyeden ibaret.
Ama asıl tehlike burada başlıyor. Çünkü biz başkalarının zenginlik göstergelerine bakarak kendi yoksulluğumuzu hissediyoruz. Onların arabası bizim eksikliğimiz oluyor. Onların saati bizim zamansızlığımıza dönüşüyor. Oysa mesele bu değil. Gerçek zenginlik dışarıda görünen değil, İçeride kurulan bir düzenin sonucudur. Warren Buffett şöyle der: zengin olmak paraya sahip olmak değildir. Para hakkında ne hissettiğine sahip olmaktır. İşte tam burada konu derinleşiyor. Sen parayı nasıl hissediyorsun? Korkuyla mı, yetmez duygusuyla mı, yoksa özgürlükle mi? Her sabah uyanıp işe gitmek zorunda olduğunu düşündüğünde içinde ne beliriyor? Şükür mü? Sıkışmışlık mı? Yoksa alışkanlık mı? İşte bu duygular seni finansal, zihinsel haritanı oluşturuyor. Ve o harita senin hangi yoldan gideceğini, ne kadar kazanabileceğini, nereye kadar yükselebileceğini belirliyor. Harvard Business Review'da yayınlanan bir makalede şu cümle geçer: maddi refahı belirleyen en büyük etken gelirin kendisi değil, bireyin gelirle kurduğu duygusal bağdır. Yani mesele para kazanmak değil, onunla nasıl düşündüğün. Düşünsene, iki kişi aynı parayı kazanıyor. Biri onunla huzurlu bir düzen kuruyor, diğeri ise hep eksik hissediyor. Hep daha fazlasını kovalıyor ama bir türlü doymuyor. Çünkü o ikinci kişi hala dışarıdan gelen değerlere bağlı. Hala parayı bir benlik değeri olarak görüyor. Zenginliği dışarıda arayan biri İçeride hep fakir kalır. Naval Ravikant şöyle der: gerçek zenginlik sana sabahları uyanmak zorunda olmadığın bir hayat sunar. Ama daha da önemlisi iç huzurla uyandığın bir hayat sunar. Peki ya sen? Bugün sahip olduklarınla yarın için özgürce düşünebiliyor musun? Yoksa hep bir gün zengin olacağım ümidiyle bugünü erteliyor musun? Eğer öyleyse bu videoda anlatılanlar sana bir harita çizebilir. Çünkü zenginlik dışarıdaki etiketlerle değil, içerideki hissedişle başlar ve sen önce kendi içindeki eksikliği fark edersen dış dünyadaki fazlalıklara gerçekten sahip olabilirsin. Hep şunu merak etmişimdir: bazı insanlar neden daha fazla kazanır ama daha az mutlu olur? Neden bir başkası daha azla yetinir ama daha huzurludur? Cevap rakamlarda değil. Cevap zenginlik dediğimiz kavramın içeriden dışarıya doğru işleyen bir süreç olduğunda yatıyor. Bugün dünyanın en büyük yatırımcıları arasında gösterilen Warren Buffett 100 milyar dolarlık servetine rağmen hala 1950'lerden kalma evinde yaşıyor. Neden biliyor musun? Çünkü onun zenginlik anlayışı gösteriş değil, anlam üzerine kurulu. Warren Buffett şöyle diyor: zengin olmak ne kadar paran olduğu değil, o parayla ne kadar bağımsız olduğundur. Düşünsene, bugün kaç kişi sabah işe gitmek zorunda olduğu için uyanıyor? Kaç kişi sevmediği bir işi yapıyor ama başka çaresi olmadığını düşünüyor? Gerçekten de parayı kazanmak değil mesele. O paranın seni nasıl yönettiğidir. Naval Ravikant'ın şu sözü çok düşündürücüdür: eğer zenginlik ruhsal özgürlükle birlikte gelmiyorsa o sadece altın kafestir. Bir düşün. Her istediğini alabiliyorsun ama hala içten içe boşluk hissediyorsun. Çünkü gerçek bolluk alışveriş torbalarında değil, ruhsal tatmin duygusunda gizlidir. Ve biz çoğu zaman bu tatmini dışarıda arıyoruz. Başkalarının ne düşündüğüne, ne giydiğine, ne paylaştığına göre kendimizi ölçüyoruz. Ama içerideki sessizlik susturulamıyor. Peter Lynch der ki, finansal başarı mantık kadar sabır ve duygusal zeka ister. Panik eden kaybeder. Panik. İşte bu kelime çok şey anlatır. Çünkü çoğu insan yatırım kararlarını bilgiyle değil, korkuya dayandırır. Korku, kıtlık bilinci ve bu da bizi gerçek zenginlikten uzaklaştırır. Düşünsene, elinde bir fener var ama onu hep başkasının yüzüne tutuyorsun. Kendi yolunu aydınlatmak yerine onların ne yaptığını izliyorsun. Oysa asıl soru şu: sen ne yapıyorsun? İçindeki değeri fark ettin mi? Gerçekten kendine yatırım yapıyor musun? Yoksa sadece geçici tatminler peşinde mi koşuyorsun? Bak, bu hayatta herkes kazanabilir ama herkes kendi içindeki zenginliği bulamaz. Çünkü o yol sessizdir, yalnızdır ama özgürleştiricidir. Ve bir gün her şeyi dışarıda aramaktan yorulduğunda sessizce içine dönmeye karar verirsin. İşte o an gerçek zenginlik başlar. Bazen büyük fikirleri anlamak için küçük bir hikaye yeter. Hadi şimdi gözünü kapat ve bir çiftçi hayal et. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte uyanıyor, sessizce tarlasına gidiyor, toprağa eğiliyor, elinde bir avuç tohum var. Ne kadar küçükler değil mi? Ama o tohumların içinde koca bir hasat gizli. Çiftçi bunu biliyor. Ama aynı zamanda şunu da biliyor: toprağa emek vermeden, güneşi izlemekle ürün alınmaz. Tıpkı hayat gibi. Senin de elinde bir tohum var. Zihnin, inançların, bakış açın. Eğer onları doğru şekilde eker
sabırla besler, korkularına rağmen büyütürsen bir gün sen de kendi hasadını toplarsın. Ama eğer tohumları toprağa atmaktan korkarsan, ya olmazsa diyorsan, o zaman ne güneş işe yarar ne de yağmur. Ve işin en tuhaf yanı da şu: herkes bahçesini görüyor ama kimse toprağın altındaki emekleri görmüyor. İşte finansal özgürlük de böyle bir şey. İnsanlar sonucu görür, vay ne kadar kazanıyor. Ama kimse sormaz. Acaba bunun için ne kadar sabır gösterdi? Ne kadar içsel engeli aştı? Kaç kez tökezledi? Şimdi başka bir örnek düşün. Bir marangoz bir masayı işlerken önce tahtaya bakar. Yüzeyi pürüzlüdür, yamuktur belki. Ama o bilir, emekle, zamanla, sabırla o tahtayı parlatacak ve sonunda ortaya çıkan eser sadece fiziksel değil, kişisel bir başarı olacak. Tıpkı senin finansal yolculuğun gibi. Başta düzensiz, güvensiz, karmaşık gelebilir ama bir gün o adımlar birleşecek, o sabır meyve verecek ve sen içinden şöyle diyeceksin: İşte bu benim emeğim, benim kazancım, benim değişimim. Çünkü dışarıdan zenginleşen herkesin İçeride başlamış bir hikayesi vardır ve senin hikayen daha yeni başlıyor. Ve koca bir taş bloğunun önünde duran bir heykeltıraşı hayal et. Elinde sadece bir çekiç ve bir keski var. Önündeki taş ise şekilsiz, kaba, sıradan. Ama o taşın içinde bir eser var ve bunu sadece o görüyor. Günlerce, haftalarca, bazen aylarca o taşa vuruyor. Parçalar dökülüyor, kimileri bakıp anlamıyor. Boşuna uğraşıyor diyorlar ama o biliyor. Her vuruş onu gerçeğe bir adım daha yaklaştırıyor. Bir gün geliyor, taş artık bir şekle bürünmüş. Heykel beliriyor ve herkes şaşkınlıkla bakıyor. Nasıl yaptın bunu? Cevap basit ama derin. Ben hiçbir şey eklemedim. Sadece fazlalıkları aldım. İşte finansal zenginlik de böyle bir şey. Bir gecede şekillenmez. Vurursun, bazen isabetli, bazen yanlış. Bazen cesaretle, bazen korkarak. Ama devam edersen bir gün içindeki heykel ortaya çıkar. Senin potansiyelin zaten orada. O zenginlik duygusu, o özgürlük arzusu içinde duruyor. Ama onun ortaya çıkması için fazlalıkları kırman gerekiyor. Korkularını, ben yapamam dediğin inançlarını, başkalarının senin adına çizdiği sınırları, onları yontmadıkça o potansiyel hep taşın içinde kalacak. Ve bir gün sonunda mesele para değil, kendini ortaya koymak olacak. Unutma, her servetin ardında önce kendini keşfetmiş bir ruh vardır. Ve senin ruhun da o esere dönüşmeyi bekliyor. Yola çıkmak için büyük bir plan yapmana gerek yok. Sadece içindeki kıpırtı yeter. Bir merak. Belki de şu an sende olan gibi. Bugün burada konuştuklarımız belki sana yeni kapılar açmadı. Ama belki zaten var olan kapıları aralamana vesile oldu. Çünkü finansal özgürlük sadece para kazanmak değildir. O bir uyanıştır, bir fark ediştir. Benim hayatım böyle olmak zorunda değil diyebilmektir. Ve bu fark ediş bazen bir videola başlar, bazen tek bir cümlede, bazen de senin şu an hissettiklerinde. Eğer içinden bir ses bu yolculuğa devam etmeliyim diyorsa o sesi dinle. Çünkü iç sesin asla tesadüfen konuşmaz. Ve eğer bu anlatılanlar sana dokunduysa senin gibi hisseden bir dostunla da paylaş. Belki onun içinde bir başlangıç olur. Burada Bak ve Kazan kanalında sana sadece finansal bilgiler değil, kendini yeniden inşa etme cesareti veriyoruz. Eğer bu yolculuğa sen de inanıyorsan abone ol ve bu küçük topluluğun büyük değişiminde sen de yerini al. Unutma, zenginlik dışarıdan başlasaydı içimiz bu kadar eksik hissetmezdi. Gerçek zenginlik içeride bir ışık yandığında başlar ve sen o ışığın farkına vardığında artık hiçbir şey eskisi gibi olmaz. Hiç hissettin mi? Hayatının bir döneminde tam yakalayacak gibisin ama o şey parmaklarının arasından kayıp gidiyor. Belki bir iş fırsatı, belki bir yatırım imkanı, belki bir fikir. Hani sonra dönüp baktığında diyorsun ya, keşke o anı fark edebilseydim. İşte zenginlik de bazen öyle bir şeydir. Yanından sessizce geçer, çalmadan, konuşmadan ve sen onu fark etmeden yoluna devam edersin. Çünkü zenginlik öyle altın gibi parlayan bir şey değildir her zaman. Bazen sadece bakış açısıdır, bazen bir karar, bazen cesaret, bazen sadece bir kelime. Yapabilirim. Ama biz ne yaparız? Kendi içimize değil, hep dışarıya bakarız. Birilerinin bize şans getirmesini bekleriz. Bir yerlerden bir mucize gelsin isteriz. Ama asıl mucize içimizden hiç çıkmadı ki. Gerçek zenginlik dışarıdan gelen bir misafir değil, içeride sessizce oturan bir ev sahibidir. Ve o ev sahibiyle tanışmadığın sürece zenginlik seni seçmez.
Çünkü sen hala kendini seçmemişsindir. Ve belki de bu video zihninin en derin yerlerinde unuttuğun o sesi sana tekrar hatırlatmak için yapıldı. Eğer bu anlattıklarım sana bir şeyler hissettirdiyse, eğer sen de bazen hayata bakıp ben de eksik olan şey ne diye soruyorsan yalnız değilsin. Çünkü bu kanal sadece para hakkında değil, zihniyet hakkında. Biz burada formüller ezberletmiyoruz. Zihnin kilitlerini açmayı hedefliyoruz. Ve bu kanal Bak ve Kazan kanalı seni sadece kazanmaya değil, görmeye de davet ediyor. Gerçek zenginliğin sadece banka hesabında değil, bakış açısında da yattığını fark eden herkese açık bir kapı burası. Eğer sen de bu yolculuğun bir parçası olmak istiyorsan şimdi abone ol. Çünkü biz daha yeni başlıyoruz. Ve belki de senin gerçek başlangıcın da işte burası. Biz zenginliği hep yanlış yerde aradık. Hep gözümüz dışarıda oldu. Yeni bir araba, büyük bir ev, banka hesabında sıfırları bol rakamlar. Sanıyoruz ki bunlar varsa zenginiz, yoksa değersiziz. Ama aslında zenginlik sadece paranın miktarı değil, senin parayla kurduğun ilişkidir. Kimisi cebindeki 5 lirayla bile özgür hisseder, kimisi milyonlarla bile yetersizlik duvarına çarpar. Çünkü para bir gösterge değildir, bir aynadır. Ne hissediyorsan onu yansıtır. Ne eksikse sende onu büyütür. Ve neye değer veriyorsan İşte tam orada seni sınar. Bazıları der ki parayla saadet olmaz. Belki doğru ama asıl mesele şu. Parayla saadeti aramak ne kadar doğru? Çünkü zenginlik huzurun bir sonucu olmalı. Ama çoğu insan zenginliği huzurun sebebi sanıyor. İşte tam da bu yüzden herkes zengin olmak istiyor ama kimse zengin hissetmiyor. Bu noktada sana bir soru sormama izin ver. Senin için zenginlik ne demek? Yani gerçekten. Zenginliği düşündüğünde aklına gelen ilk duygu ne? Yorumlara yaz lütfen. Çünkü burada anlattıklarımız sadece tek taraflı değil. Bu birlikte yürüdüğümüz bir yol ve senin fikrin bu yolda eksik kalan en değerli parça. Şimdi devam edelim. Çünkü bu konu daha yeni derinleşiyor. Zenginliğin gerçek yüzüne birazdan dokunacağız. Belki de bu video uzun süredir aradığın o içsel çapanın işareti olabilir. Zenginlik. Belki de hiçbir zaman dışarıda aranacak bir şey değildi. Hep dışarıda kovaladık. Yeni yatırımlar, daha fazla gelir, birikim, borsa, kripto. Ama hiç içeriye döndük mü? Gerçekten sorduk mu kendimize? Ben zengin olsam ne olurdu? Sorunun güzelliği şurada saklı. Birçok insan zenginlik için çabalarken zengin olunca ne yapacağını bile bilmiyor. Çünkü o zenginliği kaldıracak bir zihin yapısı yok. Warren Buffett der ki parayı yönetmekten önce kendini yönetmeyi öğren. İşte mesele tam da bu. Para seni değil. Sen parayı yönetmedikçe zenginlik bir özgürlük değil, yük olur. Çünkü zihniyet değişmeden hayat değişmez. Sen hala geçmişin travmalarıyla, başkalarının bakışlarıyla kendini değersiz hissederek yaşıyorsan, banka hesabın ne kadar dolarsa dolsun boş hissedeceksin. Mevlana ne güzel der. Dışarıda ne arıyorsan içeride o eksiktir. Zenginliği hep dışarıda aramak, içeride yoksunluk duygusunu kabul etmektir. Ama bir noktada durmalı insan. Oturmalı, içindeki sesi dinlemeli. Şunu sormalı kendine. Ben bolluğa hazır mıyım? Çünkü zenginlik herkese gelmez. Zenginlik sadece isteyenin değil, taşıyabilenin yanına gider. Eğer sen hala kendine güvenmiyorsan, hala değersizlikle savaş içindeysen, hala daha fazlası olursa tamamlanırım diyorsan zenginlik seni değil, sen zenginliği reddediyorsun demektir. Ve işin en ilginç tarafı da şu. Zenginliğe ulaşmanın ilk adımı para değil, farkındalıktır. Kendini tanımadan parayı tanıyamazsın. Para bilinçli bir elde nimettir, bilinçsiz bir elde felakettir. İşte bu yüzden bu videolar sadece bilgi vermiyor, bir dönüşüm alanı açıyor. Sen buna ne kadar açıksan o kadar değişeceksin. Ve bir sabah kalktığında belki hala milyonların yok ama zihnin zenginleşmiş olacak. İşte o zaman gerçek zenginlik ilk adımını atmış olacak. Ve bu bölümün sonunda sana bir daha sorayım. Zenginliğe hazır mısın? Yorumlarda tek bir kelime bile olsa bunu yaz. Hazırım diyebilmek bile bir niyettir ve belki de o niyet bugüne kadar kaçırdığın tüm fırsatların başlangıç noktasıdır. Bir marangoz düşün. Sıradan bir atölyede çalışıyor, elinde bir çekiç, birkaç tahta, bir de eski ama güvenilir metrelik. Gün boyu odun tozlarının arasında el emeğiyle bir şeyler üretmeye çalışıyor. Ne büyük makineleri var ne de süslü aletleri. Ama her çaktığı çivi onun içindeki sabrı gösteriyor. Her kestiği tahta
Zamanla yarışan ellerinin izini taşıyor ve günün sonunda ortaya çıkan basit bir sandalye bile onun karakterini anlatıyor. Dışarıdan bakınca sıradan bir marangoz ama aslında o bir zanaatkar. Çünkü yaptığı işin içine ruhunu katıyor. İşte tam da burada sana sormak istiyorum. Sen hayatında neyi böyle yapıyorsun? Hangi işine ruhunu katıyorsun? Zenginlik bazen kazandığın para değil, sandalyeyi yaparken hissettiğin o derin huzurdur. Bir kahveci düşün mesela. Aynı çekirdekten binlerce fincan çıkar. Ama bazı kahveler içtiğinde bir şey hatırlatır sana. Çünkü içine sadece kahve değil, bir parça insanlık da koymuştur. Zenginlik bazen karbon kopyasından değil, kendi izini taşıyan şeylerden doğar. Biri bir tablo yapar, sadece boya ve fırçadır. Bir diğeri yapar, içinde hikayeler konuşur. Aynı malzemeler, farklı ruhlar. Zenginlik de böyledir işte. Hayat hepimize tahtalar verir ama kimimiz onları sandalyeye, kimimiz sadece odun yığınına çeviririz. Sen hangi tahtayı işliyorsun şu an? Hayatında hangi işi yaparken benim işim bu diyorsun? Lütfen yorumlara yaz. Belki yazdığın şey bir başkasına ilham olur. Bazen insanın tek ihtiyacı birinin gözlerinin içine bakıp şöyle demesi. Senin içinde hala uyandırılmamış bir zenginlik var. Çünkü mesele ne kadar kazandığın değil, kendine ne kadar inandığın. Biz çoğu zaman yanlış yerlerde doğru cevaplar arıyoruz. Zannediyoruz ki daha çok çalışırsak, daha çok para gelirse her şey tamam olacak. Oysa eksik olan şey bazen dışımızda değil, tam da içimizde. Bir karar, bir bakış, belki de sadece bir farkındalık uzaklıkta her şey. Bugün burada söylediklerim belki senin için sadece bir video değil, belki de hayatında yeni bir sayfa. Eğer içinden bir ses, "Evet ya" dediyse bil ki yalnız değilsin. Biz bu kanalda sadece bilgi vermiyoruz. Birlikte dönüşüyoruz. Adım adım, farkındalıkla. Ve eğer bu yolculuk sana iyi geliyorsa bu videoyu bir arkadaşınla paylaş. Belki onun da sadece bir cümleye ihtiyacı vardır. Ve o cümle tam da buradadır. Ve eğer henüz abone olmadıysan şimdi tam zamanı. Çünkü biz bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Ve bir gün dönüp baktığında iyi ki başlamışım diyeceksin. Şimdi senden küçük ama güçlü bir şey isteyeceğim. Videoyu kapatmadan önce lütfen yorumlara bir şeyler yaz. Uzun olmak zorunda değil. Sadece "hazırım", "zenginlik içeride başlar", "ben de bu yolda yürümek istiyorum" gibi kelimeler bile yeter. Çünkü her yazılan yorum burada hep birlikte olduğumuzu hatırlatıyor. Ve biliyor musun? Belki de senin yazdığın bir satır şu anda umutsuzca bir cevap arayan bir başkasının gözüne çarpacak. İşte o zaman sadece kendin için değil, bir başkası için de dönüşüm başlatmış olacaksın. Eğer bu videodan bir cümle, bir his, bir kıvılcım kaldıysa onu şimdi telefon rehberinden bir kişiye gönder. Bu sana iyi gelir de. Belki de birlikte yürürsünüz bu yolda. Ve unutma, bu sadece bir video değil. Bu kanal Bak ve Kazan kanalı bilgiyi, duyguyu ve değişimi bir arada yaşamak isteyenlerin yeri. Biz burada sadece kazanç değil, anlam da arıyoruz. Bir düşün, kazancın var, ay sonunda eline geçen para çoğu insanın hayal ettiği kadar. Belki de yıllardır istediğin gelire sonunda ulaşmışsın ama garip bir şey oluyor. Her ayın sonunda geriye bakıyorsun ve kazandığın onca şeye rağmen elinde hiçbir şey kalmamış. Daha fazlasını kazandıkça daha fazlasını harcıyorsun ve fark ediyorsun ki asıl mesele para kazanmak değil. Çünkü para kazanmak seni zengin yapmaz. İşte bu noktada soruyorum. Zenginliğin gerçekten ne olduğunu biliyor musun? Çünkü çoğu insan kazancını arttırmanın peşinde koşarken elindekini korumayı hiç öğrenmiyor. İşte bu yüzden kazananların dünyasında bile kaybeden oluyorlar. Bugün sana anlatacaklarım para dünyasında belki de hiç duymadığın bir gerçeği gösterecek. Ve bu gerçeği anladığında kazandığın her şeyin gerçekten senin kalmasını sağlayacak. Bir adam vardı. Adını bilmen gerekmiyor. O senin de tanıdığın birçok insana benziyordu. Genç yaşında çalışmaya başladı. Hayatı boyunca tek bir hedefi vardı: daha çok kazanmak. Sabahları diğerlerinden önce kalkar, geceleri ışıkları en son o söndürürdü ve sonunda başardı. Kazancı arttı. Arabası değişti, evi büyüdü, insanlar onun ne kadar başarılı olduğunu konuşur oldu. Ama zaman geçti. Bir gün banka hesaplarını kontrol ederken fark etti ki koca yıllar boyunca kazandığı paranın neredeyse hepsi gitmiş. Borçlar, ani harcamalar, yatırım zannedip yaptığı yanlış adımlar ve o an kafasında tek bir soru yankılandı. Bunca yıl bu kadar kazandım. Peki neden elimde hiçbir şey yok? İşte burada anladı. Zenginlik daha çok kazanmakla başlamıyor. Zenginlik elindekini korumayı öğrendiğinde başlıyor ve belki de sen de bu hikayedeki adama düşündüğünden daha çok benziyorsun. Bugün konuşacağımız şey
sadece nasıl kazanacağını değil, kazandıklarının nasıl sende kalacağını öğretecek. Çünkü çoğu insan tüm ömrü boyunca kazanmayı öğreniyor ama korumayı asla öğrenmiyor. Bak, burada anlattıklarımız sadece bilgi değil. Bu bir yolculuk ve bu yolculuk cüzdanından çok daha fazlasına, kalbine ve zihnine dokunacak bir yolculuk. Çünkü zenginlik dediğin şey yalnızca banka hesaplarında sıralanan rakamlar değil. Zenginlik hayatına nasıl baktığınla, kararlarını nasıl aldığınla başlar. Belki de bu hikaye sana yabancı gelmedi. Belki kendi yolculuğunu hatırlattı. Eğer öyleyse bu anlattıklarımız tam da senin için. O zaman doğru yerdesin. Çünkü bu kanal, yani Bak ve Kazan, seni yalnızca para kazanmanın değil, kazandığını korumanın ve gerçek anlamda zenginleşmenin yoluna davet ediyor. Abone ol ve bizimle kal. Çünkü bundan sonra öğreneceklerin belki de şu ana kadar bildiğin her şeyden çok daha fazlasını değiştirecek. Şimdi sana bir şey soracağım. Zenginleşmenin ilk adımı nedir? Çoğu insan şöyle cevap verir: daha çok para kazanmak. Peki ya sana bunun en büyük yanılgılardan biri olduğunu söylesem? Gerçek şu ki kazandığın para seni zengin yapmaz. Çünkü zenginlik ne kadar kazandığınla değil, kazandığını nasıl koruduğun ve yönettiğinle ilgilidir. İşte burada çoğu insanın fark etmediği bir gerçeğe geliyoruz. Bugün birçok kişi gelirini arttırmak için çabalıyor ama aynı zamanda farkında olmadan parayı avuçlarından kayıp giden su gibi harcıyor. Birçokları yüksek maaşlar, ek gelirler, hatta ticaretten büyük kazançlar elde ediyor. Ama ay sonunda nereye gitti bu para diye baka kalıp kalıyor. Neden mi? Çünkü kazandıklarını korumayı, büyütmeyi ve akıllıca yönlendirmeyi öğrenmemişler. Yatırım yapmayı yalnızca daha çok para kazanmak sanıyorlar. Oysa yatırımın gerçek amacı sadece kazanç değil, servetini koruyup geleceğe taşımaktır. Ve burada önemli bir noktayı söylemek zorundayım. İnsanların çoğu para kazandıkları dönemlerde disiplinsiz harcama alışkanlıkları ve yanlış yatırımlar yüzünden zenginleşemiyor. Bazen gerçekten çok para kazanmak bile onları iflasa sürüklüyor. Peki çözüm ne? Öncelikle şu gerçeği kabul etmek. Zenginlik kazanmanın değil, korumanın sanatıdır. Ve bu sanat yalnızca finansal bilgi değil, aynı zamanda doğru bir bakış açısı gerektirir. Peki sen ne düşünüyorsun? Gerçek zenginliğin sırrı daha çok kazanmak mı yoksa kazandığını koruyup büyütmek mi? Yorumlara yaz. Çünkü bu konuda herkesin bakış açısı farklı ve belki de birbirimizden öğreneceğimiz çok şey var. Birçoğumuz zenginliğin para biriktirmekten daha yüksek maaşlardan ibaret olduğunu sanır. Oysa dünyanın en saygın yatırımcıları zenginliği kazanmak değil, korumak ve sürdürülebilir hale getirmek üzere kurar. John Templeton bir keresinde şöyle demişti: servetinizi büyütmenin sırrı herkesin coştuğu anlarda sakin kalmak, herkesin korktuğu anlarda cesur olmaktır. Ama asıl sır kazandığınız her şeyi bir gün kaybedeceğinizi bilerek hareket etmektir. Bu söz kulağa sadece bir yatırım stratejisi gibi gelebilir ama aslında hayata dair bir ders veriyor. Çünkü zenginlik yalnızca kazanç değil, riskleri yönetmek, disiplini korumak ve geleceği düşünmek demektir. Düşünsene, birçok insan kazandığını har vurup harman savurur. Nasıl olsa daha çok kazanırım diye düşünür. Ama piyasa bir gün ters döner, işler yolunda gitmez ve ellerinde birikmiş hiçbir güvence kalmaz. İşte o zaman kazançlarının değeri bir anda sıfıra iner. Zenginliği sürdürebilenler ise kazandıklarının bir kısmını korumak ve büyütmek için stratejik hareket edenlerdir. Ray Dalio'nun bir sözü bu noktada dikkat çekicidir. Başarılı yatırımcı, geleceğin ne getireceğini tahmin eden değil, geleceğin belirsizliklerine hazırlanandır ve bu yalnızca büyük yatırımcılar için değil. Bir maaşlı çalışansan, birikimlerini yönetiyorsan ya da ufak tefek yatırımlar yapıyorsan bu yaklaşım sana da lazım. Çünkü zenginlik bir lüks değil, doğru alışkanlıklarla herkesin ulaşabileceği bir denge noktasıdır. Bu yüzden artık şu soruyu sormalıyız. Kazanıyorum, peki elimde ne kalıyor? Kazancım gerçekten bana hizmet ediyor mu? Yoksa sadece gelip geçiyor mu? Ve burada bir hatırlatma yapayım. Bu sadece para yönetimi değil, hayat yönetimi meselesi. Kendi alışkanlıklarını, korkularını ve sabrını yönetemezsen kazandığın her şey bir gün yok olup gider. Gerçek zenginlik rakamlardan önce zihniyetle başlar. Ve işte asıl ders burada yatıyor. Zenginlik bir günde gelen bir mucize değil. Küçük adımlar, disiplinli alışkanlıklar ve kazancını koruma bilinci ile inşa edilen bir süreçtir. Belki her ay kazancın oluyor ama elinde hiçbir şey kalmıyor. Peki sen bu döngüyü nasıl kırardın? Yorumlarda düşüncelerini paylaş. Belki senin fikrin
bir başkasının hayatını değiştirir. Unutma, gerçek zenginlik bir günde gelen bir mucize değil. Bir piyango bileti ya da bir şans kapısı da değil. Zenginlik, her gün attığın küçük adımların, koruduğun kazançların ve kurduğun disiplinin bir sonucu. Bugün elinde ne kadar olduğuna değil, yarın elinde ne kalacağına odaklan. Çünkü gerçek özgürlük ne kadar kazandığınla değil, kazandıklarının sana nasıl bir gelecek sunduğuyla ölçülür. Belki şu an kendi hayatına bakıp diyorsun ki benim için artık çok mu geç? Ya da ben zaten az kazanıyorum, ne fark eder? Ama gerçek şu, hiçbir zaman geç değil. Birikimin büyüklüğü değil, alışkanlığın gücü seni özgürleştirir. Ve işte bu yüzden bu kanalda paylaştığımız her şey sana sadece bilgi değil, aynı zamanda bir yolculuk sunuyor. Kazancını, birikimini ve en önemlisi zihniyetini değiştirecek bir yolculuk. Eğer bu anlattıklarım sende bir ışık yaktıysa bu videoyu sevdiklerinle veya arkadaşlarınla paylaş ki onlar da kendi yolculuklarına başlasın. Ve eğer bu yolculuğun bir parçası olmak istiyorsan şimdi kanala abone ol ve bildirimleri aç. Çünkü bu yalnızca bir kanal değil. Bu kendi zenginliğini, güvenini ve özgürlüğünü inşa edeceğin bir topluluk. Ve bu yolculuk tam da seninle başlıyor. Finansal piyasalar sana gerçekten kazandırıyor mu yoksa sen sadece şansa mı güveniyorsun? Bak, herkes finansal piyasalara giriyor. Herkes bir şekilde kazanmak istiyor. Ama çoğu insan fark etmeden finansal piyasalarda yıllarını kaybediyor. Çünkü kazandıran tek şey hisse senetleri, kripto ya da forex değil. Gerçek kazanç sadece grafikleri takip etmekle değil, teknik ya da temel analiz yapmakla da ilgili değil. Doğru 3 temel adımı uygulamakla mümkün. Ve şunu bilmelisin, bu adımları yapmıyorsan kazandığını zannederken aslında yavaş yavaş kaybediyorsun. Hatta belki de farkında bile değilsin. Peki bu 3 temel adım nedir? Bunlar yatırımcıların sessizce bildiği ama çoğu kişinin asla fark etmediği sırlar. Ve bunlar olmadan borsa senin için sadece bir piyango bileti olur. Kazanırsın, kaybedersin. Ama asla özgür olamazsın. Şimdi eğer bu söylediklerim sende bir şeyler uyandırdıysa ve sen de gerçekten borsada kaybeden kalabalıktan değil, kazanan azınlıktan olmak istiyorsan burada dur. Bu kanal, yani Bak ve Kazan, tam da bunun için var. Sana sadece bilgi vermiyoruz. Sana kazandıracak bir bakış açısı kazandırıyoruz. Eğer gerçekten öğrenmek, uygulamak ve farklı bir yatırımcı olmak istiyorsan şimdi kanala abone ol. Çünkü bundan sonra yapacağımız şeyler seni bir adım öne taşıyacak. Bak, yatırım, finansal piyasalardan sadece bir şeyler almak, fiyatın artmasını beklemek ve kar elde etmek değil. Çoğu insan bunu sanıyor. Ama bilmen gereken ilk şey şu: eğer net bir planın yoksa para da yok. Plan ne demek? Basit. Alacağın ürünün giriş noktasını, çıkış noktasını, ne kadar kaybetmeye razı olduğunu ve ne kadar kazançta satacağını daha almadan önce bilmek. Çünkü finansal piyasalarda para kaybedenlerin %90'ı plansız insanlar. Finansal ürünü alıyorlar, sonra düşmeye başlıyor, belki döner diye bekliyorlar. Daha da düşüyor, panik başlıyor, kaybı kabullenemiyorlar ve sonunda hem zaman hem de para kaybediyorlar. Bir düşün, profesyonel bir yatırımcıyla amatör arasındaki en büyük fark bilgi değil. Fark disiplin ve plan. Profesyoneller kaybedeceklerini bile bile girmezler. Her işlemde bir stop noktaları, bir kar realizasyonu vardır. Ve şunu bil, bir plan seni sadece zarardan korumaz, aynı zamanda duygularını yönetir. Çünkü planın yoksa korku ve açgözlülük seni yönetir. Burada bir an durmanı istiyorum. Senin gerçekten bir planın var mı? Her alım satımda bir stratejin var mı? Yoksa tamamen fiyat yükselir, düşer diye tahmin mi yapıyorsun? Eğer bu soruların cevabı hayırsa işte bu yüzden kazanamıyorsun. Yorumlara yaz. Benim planım var ya da plan yapmaya başlayacağım. Gerçekten öğrenmek istiyorsan tartışalım, konuşalım. Çoğu insan finansal piyasalarda şunu sanıyor: doğru ürünü bulursam zengin olurum. Ama gerçek şu ki hangi ürünü aldığın değil, daha çok nasıl yatırım yaptığın seni ayakta tutar. Kazanan yatırımcıların ortak noktası yalnızca doğru hisseleri seçmek değil, risklerini yönetmek, sabırlı olmak ve piyasanın duygusal dalgalarına kapılmamaktır. Biraz açalım. Çünkü burası çoğu insanın battığı nokta. Birçok insan finansal piyasalarda ilk kazancını alır, bir özgüven gelir, sonra daha fazla kazanma hırsıyla kaldıraç kullanır, riskli ürünlere girer ve bir gün büyük bir düzeltmede
kazandığı her şeyi kaybeder. Çünkü kazananlar kaybetmeyi de bilir. Ray Dalio'nun bir sözü var. Para kazanmak kolaydır. Onu korumak ve büyütmek zordur. Bu yüzden gerçek yatırımcılar sadece kazanca değil, sermayelerini korumaya odaklanır. Onların yaptığı şeylerden biri portföylerini çeşitlendirmektir. Tek bir ürüne ya da sektöre tüm parasını bağlamazlar. İkinci olarak her zaman nakit tutarlar. Çünkü fırsatlar her zaman gelir. Ama nakit yoksa fırsat da yoktur. Ve üçüncüsü, duygularına teslim olmazlar. Piyasa düşerken panikle satmaz, yükselirken açgözlülüğe kapılmazlar. Sen kendine şu soruyu sormalısın. Finansal piyasalarda gerçekten bir stratejin mi var? Yoksa sadece yükselen trendlerin peşinde mi koşuyorsun? Risklerini yönetiyor musun? Yoksa bütün paran bir düzeltmede silinip gidiyor mu? Çünkü şunu unutma. Finansal piyasalarda kazananlar fırsatları kovalamaz. Onlar sabırla bekler, risklerini hesaplar, kaybetmemeyi öğrenir. Kaybetmemeyi öğrendiğinde zaten kazanırsın. Şimdi kazanan bir yatırımcı olmak için ihtiyacın olan üçüncü adım şu: disiplinli olmak ve gerçekçi hedefler koymak. Birçok insan finansal piyasalara girerken hayal kurar. Bu hissede %100 kazanırım. Kriptoda 3 ayda paramı katlarım. Forex'te bir işlemle hayatımı değiştiririm. İşte tam bu noktada kaybetmeye başlar. Çünkü hayaller duyguları tetikler. Duygular ise aklı kapatır. Profesyonel yatırımcılar ise farklıdır. Onlar her işlemde küçük ama sürekli kar hedefler. Karı cebine koyar, büyütür, yeni fırsatlar için kullanır ve hiçbir zaman bir hisseye tüm sermayelerini bağlamazlar. Portföylerini böler, stop noktalarını belirler, sistemsiz bir adım atmazlar. Finansal piyasalarda başarı büyük oynamak değil, istikrarlı ilerlemekle gelir. Bir düşün, 100.000 liran var ve her işlemde ortalama %2 kazanıyorsun. Bu küçük görünebilir ama düzenli yaparsan bir yıl sonunda büyük bir fark yaratırsın. Ama kaybetmemeyi öğrenmez, disiplini korumazsan bir günde her şeyini kaybedersin. Kendi kendine şu soruyu sor: ben gerçekten bir stratejiyle mi hareket ediyorum, yoksa duygularımın beni yönettiği bir kumarbaz mıyım? Eğer hala duyguların seni yönetiyorsa işte o zaman finansal piyasalar sana kazandırmaz. Ama disiplini öğrenirsen finansal piyasalar senin için bir gelir kaynağına dönüşür. Şimdi dur ve düşün. Bugün konuştuklarımız sana sadece bilgi değil, finansal piyasalarda hayatta kalmanın ve gerçekten kazanan taraf olmanın özünü anlattı. Artık biliyorsun. Kazanç önemli ama onu korumak, disiplin ve stratejiyle büyütmek her şeyden daha önemli. Ve işin gerçeği, bunu öğrenmeyen herkes ne kadar çok kazansa da eninde sonunda kaybeder. Eğer bu söylediklerim sende bir ışık yaktıysa, eğer artık finansal piyasalara farklı bir gözle bakmaya başlıyorsan, o zaman bu yolculukta yalnız değilsin. Bak ve Kazan kanalında her hafta hem borsada hem de finansal hayatta ayakta kalmanı sağlayacak stratejiler, teknikler ve zihinsel dönüşüm içeriklerini paylaşıyoruz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutma. Çünkü buradaki içerikler senin finansal geleceğini değiştirecek. Ve yorumlara şunu yaz: ben artık sadece kazanmaya değil, korumaya da odaklanıyorum. Böylece gerçekten bu adımı atan bir topluluk oluşturalım. Bu videoyu arkadaşlarınla, yatırım yapan tanıdıklarınla da paylaş. Onlar da bu farkındalığı öğrensin, birlikte büyüyelim. Unutma, finansal piyasalar herkese para kazandırmaz ama hazırlıklı olana kazandırır. Sen hazırlıklı olanlardan biri ol. Hiç fark ettin mi? Borsada, kriptoda, Forex'te işlem yapıyorsun. Belki ekran başında saatler geçiriyorsun ama ne yaparsan yap hep aynı döngü. Bir gün kazanıyorsun, ertesi gün kaybediyorsun ve sonunda sanki bütün emeklerin boşa gitmiş gibi hissediyorsun. Peki sorun piyasalarda mı, yoksa senin fark etmediğin 5 büyük yanılgıda mı? Çünkü çoğu yatırımcı aslında kendi adımlarını sabote ederek para kaybediyor. Kazandıran stratejiye değil, alışkanlıklarına ve korkularına oynuyor. Ve işin en acı tarafı, bunu yaptığını çoğu zaman fark bile etmiyorsun. Şimdi sana soruyorum: kaç kez stop olmadığın için kaybettin? Kaç kez trend döner diye ısrar edip zarar ettin? Ve kaç kez kaldıraçla bir gecede zengin olacağım diye heveslenip tüm paranı riske attın? Eğer bunlardan birini bile yaptıysan işte bu video tam sana göre. Çünkü bugün borsa, kripto ve Forex'te seni fakirleştiren 5 yanılgıyı tek tek ortaya çıkaracağız. Ve işin sonunda sadece nasıl kazanacağını değil, nasıl koruyacağını da öğreneceksin. Ama önce burada öğrendiklerin sana gerçekten değer katıyorsa Bak ve Kazan kanalına abone ol. Çünkü bu kanalda kuru bilgiler değil, hayatını değiştirecek
finansal bilinç var. Hazırsan şimdi başlayalım. Bak, bu videoda konuşacaklarımız bir ders değil, bir yol haritası. Çünkü çoğu kişi borsa, kripto, forex deyince yalnızca kazanç hayali kuruyor. Ama gerçek şu ki kazananlar para yönetimini bilenler, kaybedenler ise hayal peşinde koşanlar. Eğer sen de aynı döngüden bıktıysan, kaybet, kazan sarmalını kırmak istiyorsan ve bu piyasaları bir kumar masası değil, gerçekten zenginlik ve istikrar sağlayan bir araç olarak görmek istiyorsan, işte tam da bunun için buradayız. Bak ve Kazan kanalı bilgi değil, bilinç kazandırıyor. Burada öğreneceklerin sadece ekran başında değil, hayatının her alanında işine yarayacak. O yüzden kanala abone ol ve bildirimleri aç. Çünkü bundan sonraki videolar belki de seni yıllardır aynı yerde tutan zincirleri kıracak. Şimdi gelelim ilk büyük yanılgıya. Düşen bıçak tutulmaz. Piyasalarda yeni olan ya da deneyimli fark etmez. Herkesin en az bir kez yaptığı ölümcül hata bu. Bir hisse ya da coin düşmeye başlar ve sen düşünürsün. Bu kadar düştü, artık buradan döner. Şimdi alırsam ucuzdan toplarım, büyük kazanç yakalarım. Ama gerçek şu, düşen bir varlık genellikle düşmeye devam eder. Çünkü senin gördüğün fiyat aslında çoğu zaman bir şeylerin bozulduğunun sinyalidir. Belki kötü bir haber, belki teknik bir kırılma ama sonuç değişmez. Sen erken girer ve kaybını katlarsın. Büyük yatırımcılar Ray Dalio'dan Peter Lynch'e kadar hep şunu söyler. Piyasanın önünde durma, akışla hareket et. Bir varlık düşüyorsa onunla düşme. Trend tersine dönmeden ya da en azından güçlü bir taban oluşmadan asla alıma girme. Eğer bu basit kuralı uygularsan büyük kayıpların %70'inden kurtulursun. Ve inan bana, kazanmanın yolu önceden kaybetmemeyi öğrenmektir. İkinci büyük yanılgı, trendin tersine işlem açmak. Piyasalarda bir şey var. İnsanlar hep akıntıya karşı yüzmeye çalışıyor. Çünkü içimizde şu düşünce var. Eğer herkes bir yönde gidiyorsa ben tersine gider, fırsatı yakalarım. Ama gerçek şu, trendin tersine oynamak çoğu zaman para kaybetmenin en kısa yolu. Çünkü trend sadece bir çizgi değil. Trend, büyük oyuncuların, fonların, kurumsal yatırımcıların para akışını gösterir. Warren Buffett'ın bir sözü var ama bu kez farklı bir noktaya değiniyor. Piyasanın kısa vadeli dalgalarını tahmin etmek, rüzgara karşı kürek çekmek gibidir. Büyük isimlerin çoğu ters işlem açmayı ancak güçlü kanıtlar olduğunda yapar ve çoğu yatırımcı bu kanıtları görmeden risk alır. Eğer trend yukarıdaysa ve sen fazla yükseldi, buradan düşer diye satış açıyorsan muhtemelen yükseliş trendi seni ezer geçer. Aynı şekilde düşen bir piyasada artık buradan döner diye alım yapıyorsan o piyasa seni daha da derine çeker. Kural basit. Trend senin dostundur. Onunla hareket et. Ona karşı değil. Üçüncü yanılgı hayal kurmak. Veriye değil, duygulara güvenmek. Birçoğumuz yatırım yaparken grafiklere değil, kafamızdaki hayallere bakıyoruz. Bir coin ya da hisseyi seviyoruz ve düşünüyoruz. Bu proje harika, kesin yükselecek. Desteği kırdı ama toparlar. Direnci aşamadı ama aşacak. Bu tür cümleler yatırım değil, kumar oynandığının göstergesi. Profesyoneller ise hep şunu yapar. Veriye, trende, destek ve dirençlere bakar, hayallerine değil. Piyasanın gösterdiğine güvenir. Peter Lynch bu konuda şöyle der. Bir hisseye aşık olmayın. O sizin duygularınızı değil, kendi değerini umursar. Eğer bunu uygulamazsan farkında olmadan zararına tutunanlardan biri olursun. Ve bil ki piyasada kaybedenlerin çoğu kendi hayallerine inananlardır. Borsa, kripto ya da forex. İnsanların en çok yaptığı hatalardan biri şu. Kaybetme korkusuyla riskten tamamen kaçmaya çalışmak. Oysa gerçek şu. Riskten kaçmaya çalışırsan kazanma şansını da kaybedersin. Çoğu kişi parasını kenarda tutuyor, güvende sandığı için. Ama o para enflasyonla eriyor. Yatırıma girenlerin çoğu ise ilk düşüşte panik satışı yapıyor, zararı realize edip piyasadan kaçıyor. Sonra da hep aynı cümle. Piyasa bana göre değil. Ama gerçek yatırımcılar Ray Dalio, John Templeton, George Soros gibi isimler riskten kaçmaz, riski yönetir. Ray Dalio'nun şu sözünü duymuşsundur. Riskinizi çeşitlendirin. Böylece tek bir kötü olay sizi batırmaz. Bu şu demek, kazanan yatırımcı korkuya teslim olmaz. Tek bir işleme ya da varlığa bel bağlamaz. Riskini dağıtır, kayıpları küçük tutar, fırsatları korur. Sen kendi yatırımlarında bunu yapıyor musun? Yoksa bir kripto paraya, bir hisseye tüm paranı yatırıp gece yarısı bile ekran başında stres mi yaşıyorsun? Bak, risk yönetimi karmaşık bir bilim değil. Temel kurallar. Paranı tek bir sepete koyma. Stop loss kullan.
Küçük kayıplarla büyük çöküşlerden kurtul. Her işlemde kaybetmeyi göze alabileceğin bir tutarla gir. Ve en önemlisi ne hırsın ne de korkunun seni yönetmesine izin ver. Çünkü şunu unutma. Çoğu yatırımcının hesabını bitiren şey piyasa değil, kendi duyguları. Korku, hırs, sabırsızlık. Bunlar kontrol altına alınmadıkça strateji ne kadar iyi olursa olsun sonu hüsran olur. Peki ya sen? Sen yatırım yaparken seni daha çok zorlayan duygu hangisi? Korku mu yoksa hırs mı? Yorumlara yaz. Gerçekten merak ediyorum. Çünkü birçok kişinin yaşadığı sorun aslında seninle aynı olabilir. Ve bu konuyu tartıştıkça daha sağlam bir yatırım disiplini oluşturabiliriz. Borsa, kripto ya da forex. Burada başarılı olanların sırrı daha şanslı ya da daha akıllı olmaları değil. Onların tek farkı piyasaya duygusuz bir şekilde bakabilmeleri ve planlarına sadık kalmaları. Çoğu insan hızlı para peşinde. Bir gecede zengin olmak istiyor. Ama gerçekte uzun vadeli disiplin, küçük ama istikrarlı adımlar ve duygularını yönetmek kazananları diğerlerinden ayırıyor. Şunu unutma, kazanmak için mucize bir yöntem yok. Tek bir sinyal, tek bir tüyo seni kurtarmaz. Ve evet, para kazanmak isteyen herkes önce kayıplarını nasıl yöneteceğini öğrenmek zorunda. Bugünden itibaren bu 5 yanılgıyı geride bırak. 1. Piyasayı tahmin etmeye çalışmak. 2. Kayıpları görmezden gelip beklemek. 3. Bir hisseye ya da coin'e duygusal bağ kurmak. 4. Riskten tamamen kaçmaya çalışmak. 5. Hırsla hemen köşeyi dönme hayaline kapılmak. Eğer bunları hayatından çıkarırsan sadece kazanç ihtimalini artırmazsın. Aynı zamanda finansal özgürlüğün temellerini atarsın. Şimdi sana soruyorum. Bu yanılgılardan hangisini en çok yaptığını fark ettin? Yorumlara yaz. Çünkü yalnız değilsin. Bu topluluk seninle birlikte büyüyor ve herkesin tecrübelerinden bir şey öğreniyoruz. Ve eğer bu video sana yeni bir bakış açısı kattıysa kanalımıza abone ol. Videoyu beğen, hatta bir arkadaşınla paylaş ki o da aynı hataları yapmasın. Unutma, kazanan yatırımcı olmak tek başına değil, doğru bilgi ve doğru toplulukla mümkün. Hiç fark ettin mi? Borsa, kripto ya da forex'e girerken herkes aynı hayallerle başlıyor. Hızlıca kazanacağım, birkaç doğru hamle ve hayatım değişecek. Ama sonra grafikler karmakarışık geliyor. Haberler kafanı karıştırıyor ve birkaç kayıptan sonra o ilk heyecan yerini öfke, korku ve hayal kırıklığına bırakıyor. Peki sorun piyasalarda mı? Yoksa senin bakış açında mı? Çünkü şunu bilmelisin. Kazananlarla kaybedenleri ayıran şey bilgi seviyelerinden çok zihniyet ve stratejidir. Bu videoda borsa, kripto ve forex'te çoğu yatırımcının düştüğü 5 büyük yanılgıyı konuşacağız. Ve eğer bu yanılgılardan kurtulabilirsen piyasalar artık senin için bir kumar değil, bilinçli bir oyun alanı olacak. İlk yanılgı, her an fırsat var tuzağı. Gerçek fırsatlar sessizdir. Gürültüyü kovalayanlar ise her zaman kaybeder. Borsa, kripto veya forex'teysen bu tuzağa mutlaka düşmüşsündür. Her an fırsat var. Her yükselişi bir altın madeni gibi görürsün. Her düşüşü alım fırsatı diye yorumlarsın ve beynin sürekli fısıldar. Ya şimdi girmezsem ve fiyat uçar giderse? 2021'in kripto çılgınlığını hatırla. Bitcoin 20.000'den 60.000'e koşarken herkes kendini geleceğin milyarderi sanıyordu. Her yeni coin geleceğin yıldızı. Bu sefer farklı diye pazarlanıyordu. Elon Musk bir tweet atıyor, Doge 3 katına çıkıyordu. İnsanlar şunu diyordu, kaçırırsam bir daha asla böyle bir fırsat gelmez. Ama bu hikayenin finalini biliyorsun. Çoğu insan zirveden aldı, dipten sattı. Çünkü piyasanın her an değil, yalnızca sabırlı olanlara fırsat verdiğini görmediler. Bu FOMO'dur. Fear of Missing Out. Kaçırma korkusu. Evrimsel olarak beynimiz kaçırırsan ölürsün diye programlandı. Avcı, toplayıcı atalarımız için bu doğruydu. Ama piyasada bu içgüdü seni hayatta tutmaz. Burada kurtuluşun tek yolu beklemeyi öğrenmek. Ve bu noktada Jesse Livermore'un sözü kulağa tokat gibi çarpar. Para alırken ya da satarken değil, beklerken kazanılır. Ne yapmalı? Oyun planı olmadan piyasa kumarhane gibidir. İşleme girmeden önce yazılı plan yap. Neden giriyorum? Nerede çıkacağım? Ne kadar kaybı göze alırım? Sabır kasını güçlendir. Buffett'ın dediği gibi piyasa sabırsızdan sabırlıya para transfer eder ve kaçırmayı öğren. Kaçırdığın fırsatlar seni fakir yapmaz. Yanlış zamanda girdiğin işlemler seni bitirir. Peki ya sen? Hiç böyle bir fırsat kovalarken
kaybettin mi? İkinci yanılgı, herkes yapıyor, ben de yapmalıyım tuzağı. Kalabalığın peşinden gidiyorsan asla kendi yolunu bulamazsın. Bir düşün. Sosyal medyada bir coin trend olmuş. YouTube'da herkes aynı hisseden bahsediyor. Arkadaş grubunda konu dönüp dolaşıp abi kesin uçacak muhabbetine geliyor. Ve senin beynin fısıldıyor. Bu kadar insan yanılıyor olamaz. Girmezsem aptal olurum. İşte finansal mezarlığın en büyük kazısı bu düşünceyle başlar. 2008 mortgage krizini hatırlıyor musun? ABD'de herkes ev fiyatları asla düşmez diye düşünüyordu. Bankacılar, yatırımcılar, hatta sokaktaki sıradan insanlar bile aynı hikayeye inanmıştı. Sonuç, ev fiyatları çöktü, dev şirketler battı, milyonlarca insan işini ve birikimini kaybetti. Kripto piyasasında da aynısı oldu. Shiba Inu 2021'de popüler olduğunda herkesin cebinde birkaç milyar token vardı. Sonra fiyatlar düştü ve o birkaç milyar tokenin değeri kahve parasına indi. Kalabalığın sesi yüksek çıkar ama haklı olduğu anlamına gelmez. Beynimiz sosyal kabul görmek için tasarlandı. Atalarımız kabileden dışlanırsa hayatta kalamazdı. Bu yüzden kalabalığa uymak bize güvenli gelir. Ama piyasada bu içgüdü bir kurtarıcı değil, bir cellat gibi çalışır. Kalabalık coşkuluysa sen de coşarsın. Kalabalık korkuyorsa sen de paniklersin ve farkında olmadan en yüksekten alıp en dipten satarsın. Bu konuda ünlü yatırımcı Howard Marks şöyle der: gerçek fırsatlar çoğunluğun rahatsız edici bulduğu şeylerde yatar. Rahat olan şey genelde kazanç getirmez. Peki ne yapmalı? Herkesin yaptığına değil, herkesin unuttuğuna bak. En iyi fırsatlar insanların konuşmayı bıraktığı yerlerde ortaya çıkar. Neden sorusunu sor. Bir varlığa yatırım yapmadan önce şu testi uygula. Bu fikri başkaları söylediği için mi beğeniyorum yoksa kendi analizime mi güveniyorum? Ve fiyat yerine değer odaklı düşün. Benjamin Graham'ın sözünü unutma. Kısa vadede piyasa bir oylama makinesidir. Uzun vadede bir tartı makinesi. Sen hiç kalabalığa uyduğun için zarar ettin mi? Yorumlara yaz. Belki başkalarına ders olur. Üçüncü yanılgı, trend hep böyle devam eder. Hiç kendine şu soruyu sordun mu? Bu yükseliş asla bitmez. Bu düşüş sonsuza kadar sürer. Eğer bunu düşündüysen yalnız değilsin. Ama bu düşünce seni kayıplara sürükleyen en büyük tuzaklardan biri. 2017'de Bitcoin 20 bin dolara çıktığında herkes bu daha başlangıç, 100 bin olacak diyordu. Sonra ne oldu? 3 bin dolara düştü. Aynı şey 2021'de tekrar yaşandı. Kripto piyasalarında bu yanılgıya düşen milyonlarca insan var. Aynı durum borsada da geçerli. .com balonunda insanlar internet hisseleri asla düşmez diye düşündü. Sonuç milyarlarca dolar buhar oldu. Bu yanılgının arkasında süreklilik yanılgısı var. Beynimiz bir şey belli bir süre devam ettiğinde sonsuza kadar böyle süreceğini varsayıyor. Çünkü insan beyni doğrusal düşünmeye alışkın. Piyasa ise döngüseldir. Yani hiçbir trend sonsuza kadar sürmez ama biz trendi bir güvenlik unsuru gibi görüp bağlanıyoruz. Bu da panik satış ya da geç kalmış alış gibi hatalara yol açıyor. Peki ne yapmalı? Trend takibi yap ama trend kölesi olma. Yükseliş trendindeyken planlı bir şekilde kar al. Destek ve direnç seviyelerini takip et. Her trendin bir kırılma noktası vardır. Bunu görmezden gelme. Haberlerle değil, verilerle hareket et. Bu daha gider diyen kalabalığa değil, teknik sinyallere güven. Dördüncü yanılgı. Risk ne kadar büyükse kazanç da o kadar büyük. Hiç şunu düşündün mü? Ne kadar risk alırsam o kadar çok kazanırım. Eğer böyle hissediyorsan yalnız değilsin. Ama bu düşünce yatırım dünyasında servetleri sıfırlayan en büyük illüzyonlardan biridir. 2021'deki kripto boğasında İnsanlar kaldıraçlı işlemlerle bir gecede zengin olmayı hayal etti. 50x, 100x kaldıraçlarla işlem açanlar vardı. Kısa süreli kazananlar olsa da istatistikler açık. Bu işlemlerin %90'ı tasfiye oldu. Yani insanlar sadece kazançlarını değil, sermayelerinin tamamını kaybetti. Borsada da aynı durum. .com balonunda yaşandı. Yüksek riskli teknoloji hisselerine yüklü giren birçok yatırımcı birkaç ay içinde yatırımlarının %80'ini kaybetti. Bu yanılgının arkasında kontrol yanılması ve kumarcı zihniyeti var. Beynimiz büyük bir risk aldığında büyük ödül hak ediyoruz diye düşünür.
Ama piyasa bizim isteklerimizle ilgilenmez. Yüksek riskin ödülü yüksek kazanç değil, yüksek belirsizliktir. Ayrıca dopamin sistemi bu riski ödüllendirir. Risk aldıkça kendimizi daha cesur hissederiz. Bu da bizi daha büyük hatalara iter. Ne yapmalı? Risk getiri oranını anlamadan yatırım yapma. Yüksek riskin mutlaka yüksek getiri getireceğini varsayma. Kaldıraç kullanıyorsan kaybetmeyi göze aldığın parayla işlem yap. Sermayeni korumak önceliğin olsun. Kazanç hedefi koy, stop loss belirle. Plansız risk almak finansal intihardır. Warren Buffett bu konuda şöyle der. Risk ne yaptığını bilmediğinde ortaya çıkar. Yani mesele risk almak değil, riski anlamaktır. 5. yanılgı, ben piyasayı yenebilirim. Hiç kendine şöyle dediğin oldu mu? Bu sefer farklı. Ben akıllıyım. Ben kazanacağım. İşte bu cümle birçok yatırımcının en pahalı yanılgısıdır. Her boğa piyasasında aynı sahne tekrarlanır. 2008 krizinden önce, 2021 kripto coşkusunda, hatta 1929 büyük buhranında bile insanlar aynı hatayı yaptı. Piyasanın mantıksız olduğunu düşünüp ben daha iyiyim inancıyla risk aldılar. Sonuç hep aynıydı. Piyasa herkesi diz çöktürdü. Ray Dalio'nun dediği gibi, piyasa senin egonu test etmek için var ve bu testi geçebilen çok az kişi vardır. Bu yanılgının arkasında aşırı özgüven yanılgısı var. İnsan beyni birkaç başarılı işlemden sonra kendini olduğundan daha yetenekli zanneder. Bu da riskleri küçümsemeye, stratejileri es geçmeye ve disiplin kaybına yol açar. Araştırmalar gösteriyor ki uzun vadede en başarılı yatırımcılar en zeki olanlar değil, en disiplinli olanlar. Peki ne yapmalı? Kibrini dizginle. Her işlemde yanılma ihtimalin olduğunu kabul et. Stratejine sadık kal. Piyasayı yenmeye değil, sistemli kazanmaya odaklan. Kendine karşı dürüst ol. Kararlarının veri ve analizle mi yoksa egonla mı şekillendiğini sorgula. Benjamin Graham bu konuda net konuşur. Yatırımcı en büyük düşmanını her gün aynada görür. Sen hiç birkaç kazançtan sonra piyasayı çözdüm diye düşünüp kaybettiğin oldu mu? Yorumlara yaz. Bakalım kaç kişiyiz? İşte bu 5 yanılgının sonuna geldik. Şimdi kendine sor. Bu hatalardan hangisi sende daha baskın? Çünkü gerçek şu. Kazanç stratejiyle başlar. Zenginlik farkındalıkla tamamlanır. Piyasa kimseyi ayrıcalıklı görmez. İster borsa, ister kripto, ister forex olsun. Herkes aynı masada oturur ve kaybedenler genellikle aynı sebeplerle kaybeder. Yanılgılar. Bu videoda konuştuğumuz 5 yanılgı aslında piyasanın bize gösterdiği tek bir gerçeği hatırlatıyor. Kendini yönetmeyen parasını da yönetemez. Şimdi ne yapmalısın? Bu yanılgıları bir kez fark ettin mi artık eskisi gibi davranamazsın. Her işlemden önce kendine sor. Bunu akılla mı yapıyorum, egoyla mı? Kendi stratejini yaz, test et ve asla duygularına teslim olma. Finansal yolculuğun başkalarının kazandıklarına özenmekle değil, kendi iç disiplinini korumakla başlar. Ve bu disiplin sadece cüzdanını değil, düşünme biçimini, kararlarını ve geleceğini de değiştirir. Bu topluluk yalnızca para kazanmak isteyenlerin değil, zihinsel ve finansal özgürlüğü birlikte inşa etmek isteyenlerin buluşma noktası. O yüzden senden isteğim şu: yorumlara hangi yanılgının seni en çok etkilediğini yaz. Bu videoyu paylaş ki belki de seninle aynı hataları yapan birine ışık ol. Ve tabii ki abone olmayı unutma. Çünkü bu yolculuk tek başına yürünecek bir yol değil. İç zenginliğini inşa etmeden dış zenginliğini koruyamazsın. Ve şunu bil, gerçek değişim farkındalıkla başlar. Bir sabah uyanıyorsun, takvim 55'i göstermiş. Çocuklar büyümüş, belki evden ayrılmış. İşe gidiyorsun ama aklında tek bir soru: benim geleceğim güvende mi? Bir zamanlar hep ertelediğin yatırımlar, yapmadığın birikimler bugün karşına koca bir pişmanlık duvarı gibi çıkıyor. Ama sana şunu söyleyeyim, geç değil. Çünkü finansal özgürlük sadece erken kalkanların değil, doğru adımı atanların hedefidir. İstatistiklere göre Amerika'da emekliliğe 10 yıl kala yatırım yapmaya başlayanların bile düzenli bir planla emeklilikte ek gelirlerini %40 oranında arttırabildiği görülüyor. Bu çok geç kaldım diye pes edenlerin aslında yanlış düşündüğünün en somut kanıtı. Bugün seninle konuşacağımız şey tam da bu. 50 yaşından sonra bile finansal özgürlüğün mümkün olduğunu, hangi adımlarla bu yolu açabileceğini göstereceğiz. Bize bir takipçimiz şöyle yazmıştı:
Yaşım 60. Şimdi maaşımın %10'unu biriktirsem bir işe yarar mı? Yoksa çok mu geç kaldım? Benden geçti zaten biliyorum. Amacım çocuklarımın yoluna bir ışık tutabilmek. Aslında bu cümle yüzlerce, belki binlerce kişinin iç sesi. Çünkü çoğu insan 50'li 60'lı yaşlarında aynı duyguyu yaşıyor. Artık geç mi kaldım? Bu soru sadece parayla ilgili değil, hayatın telafisi olup olmadığına dair bir sorgulama aslında. Ama gelin şunu net söyleyelim. Finansal özgürlük için hiçbir zaman tamamen geç kalmış sayılmazsınız. Evet, 20 yaşında başlamanın avantajını 60 yaşında elde edemezsiniz. Zaman geri gelmez ama 60 yaşında da atılan her adım sizi dünkü halinizden bir adım öteye taşır. Maaşın %10'u küçük mü gelir? Belki. Ama mesele miktar değil. Mesele alışkanlık. Bugün küçük bir birikim, yarın hem size hem de çocuklarınıza örnek olacak bir disiplin hikayesi demektir. Çünkü çocuklara bırakacağınız en değerli miras para değil, finansal düşünme tarzıdır. Burada ufak bir teknik hatırlatma yapalım. Bu yaşlarda yüksek riskli yatırımlardan uzak durmak çok kritik. Çünkü kaybı telafi edecek uzun yıllar yok. Bunun yerine para piyasası fonları, faizden bir tık yüksek getirisiyle riski düşük bir seçenek. Temettü hisseleri düzenli nakit akışı sağlar. Mevduat ve düşük riskli enstrümanlar sermayeyi korur. Burada amaç serveti birkaç yılda katlamak değil. Amaç kalan yıllarda daha güvenli, daha rahat ve en önemlisi başkasına yük olmadan yaşamak. Ve işin en derin noktası şu: benim için geçti demek aslında doğru değil. Çünkü 60 yaşında bile yola koyulmak hem kendi hayatınıza değer katar hem de çocuklarınıza çok güçlü bir mesaj verir. Ne kadar geç olursa olsun başlamak mümkün. İşte bu cümle çocuklarınızın zihninde ömür boyu yankılanacak en büyük ders olur. Şunu kabul edelim. 50 veya 60 yaşına geldiğinde para yönetimi hakkında hissettiğin duygular 20'lerinde olan bir gencinkinden çok farklıdır. O yaşta biri risk alabilir, kaybederse telafi etmek için yılları vardır ama senin aklında hep aynı soru dolaşır. Ya kaybedersem? İşte bu soru aslında finansal özgürlük yolculuğunun başlangıç noktasıdır. Çünkü bu yaşlarda hedef bir anda zengin olmak değil, elde olanı koruyup düzenli kazanç yaratmaktır. Belki bugüne kadar yaptığın hataların pişmanlığı içindesin. Keşke şu hisseyi almasaydım. Keşke şu borca girmeseydim diyorsun ama unutma. Bugün aldığın kararlar yarının hayatını değiştirebilir. Çünkü finansal özgürlük sadece erken başlayanların değil, geç fark edenlerin de hakkıdır. Burada önemli olan artık stratejini farklı kurman. 20 yaşındaki biri agresif büyümeyi hedefler. Senin önceliğin ise istikrar, güvenlik ve nakit akışı olmalı. Yani finansal özgürlük yolunda senin pusulan daha fazla risk değil, daha bilinçli tercih olacak. Peki nereden başlamalı? Öncelikle en görünmez zincirlerden kurtulmalısın. Borçlar, kredi kartı, tüketici kredisi, ihtiyaç kredisi. Bunlar sana hizmet etmiyor, senden çalıyor. Unutma, faiz ödemek başkalarının cebine her ay düzenli çalışmak demektir. O yüzden ilk adım borçlarını en aza indirmek. Çünkü borç yükünden kurtulmadan özgürlük mümkün değil. Borçlarını azaltmaya başladığında elinde küçük de olsa birikim kalacak. İşte burası kritik. O parayı doğru yere yönlendirmek. Artık yüksek risk, yüksek kazanç tuzağına girmeyeceksin. Senin yolun farklı, küçük ama düzenli kazanç, sürdürülebilir güvenlik. İşte bu noktada güvenli limanlardan söz etmeliyiz. Temettü hisseleri, mevduat, para piyasası fonları belki getirisi yüksek değil ama önemli olan şu: kaybetmeyeceğin bir zemin üzerinde inşa etmek. Çünkü bir bina sağlam temeli olmadan ayakta kalamaz. Senin finansal planın da aynen böyle. Kısacası finansal özgürlük yolculuğu senin için hala mümkün. Tek şart gençlerin yolunu değil, kendi yolunu seçmen. Daha güvenli, daha akıllı, daha bilinçli bir yol. Ve bu yol düşündüğünden çok daha fazla imkan sunuyor. Şunu kabul ederek başlayalım. Evet, 60 yaşında milyon dolarlık servet inşa etmek kolay değil. Ama mesele milyonlar değil. Mesele mevcut kaynakları en doğru şekilde değerlendirip hayatı daha huzurlu hale getirmek. Peki nasıl? 1. Küçük adımların gücü. Her ay maaşının %10'u belki size çok küçük gibi gelecek. Ama burada iki kazanç var. Psikolojik kazanç, ben de yapabiliyorum duygusu. Finansal kazanç, 3-5 yıl içinde bile küçük bir ek güvenlik yastığı. 2. Güvenli limanlara yönelmek. Bu yaşta yapılacak en büyük hata, kaybettiğimi hızlıca geri kazanayım düşüncesidir. O yüzden para piyasası fonu risksiz, faizden bir tık yüksek getiri.
Temettü hisseleri düzenli nakit akışı. Döviz, altın, dalgalanmalara karşı koruma. Kısa vadeli mevduat, paranın erimemesi için. Bunlar servet katlamaz ama zihni rahatlatır. 3. Masraf yöntemi eşittir gizli yatırım. 60 yaşından sonra en önemli yatırım aracı bazen yeni gelir değil, kontrol edilen giderlerdir. Gereksiz harcamaları kıs, borçlardan hızlıca çık, daha küçük bir bütçe içinde bile kendine özgürlük alanı yarat. 4. Mirasın gerçek anlamı. Takipçimizin dediği gibi çoğu insan çocuklarıma ışık olayım diye düşünüyor. İşte ışık tam da burada yanıyor. Onlara nasıl para biriktirilir, nasıl güvenli yatırım yapılır gösterin. Onlara geç bile kalsan başlamak güçtür dersini bırakın. Bu bankadaki paradan daha kalıcı bir mirastır. Çünkü para biter ama finansal akıl nesilden nesile devam eder. Geç yaşta finansal özgürlük arayışına girenlerin en büyük yanılgısı şu: artık sadece mevcut maaşım ya da birikimim var. Başka da yapacak bir şey yok. Oysa gerçek böyle değil. Çünkü 50'li 60'lı yaşların en büyük gücü hayat tecrübesi, ilişkiler ve bilgi birikimidir. Bu yaşlarda gençlerin sahip olmadığı bir avantajınız var. Yıllarca iş dünyasında, sosyal hayatta, toplumda biriktirdiğiniz bağlantılar. İşte bu paraya dönüşebilecek gizli bir sermayedir. Ek gelir yaratmanın ilk adımı tecrübeyi ve zamanı yeniden değerlendirmektir. Örneğin yıllarca bir meslekte çalışmışsanız o bilgiye ihtiyaç duyan gençlere danışmanlık verebilirsiniz. İnternetten özel ders, tecrübelerinizi anlatan seminerler, hatta basit blog yazıları bile sizi küçük ama düzenli bir ek gelire bağlayabilir. Bunun dışında dijital gelir kapıları artık eskisinden daha kolay. Küçük bir e-ticaret girişimi, ikinci el ürün satışı, hatta hobilerinizden gelir elde etmek. 50 yaşından sonra YouTube kanalı açıp içerik üreten, yemek tarifleriyle milyonlara ulaşan insanlar var. Yani fırsatın yaşı yok. Mesele zihniyeti değiştirmek. Peki ya yatırımlar? Bu yaşlarda risk almak 20'li yaşlardaki gibi kolay değil. Ama hiç risk almamak da sizi enflasyon karşısında savunmasız bırakır. Doğru denge, düşük, riskli ve güvenli yatırımları esas almak, fakat küçük bir kısmı da büyüme potansiyeli yüksek araçlara ayırmaktır. Mesela birikiminizin büyük bölümünü mevduat, temettü hisseleri, para piyasası fonları gibi güvenli limanlarda tutarken, küçük bir payı daha riskli ama getirisi yüksek yatırım alanlarına yönlendirebilirsiniz. Böylece hem güvenliği hem de fırsatı aynı anda korursunuz. Risk yönetiminde en önemli kural işte budur. Asla kaybetmeyi göze almayacağınız parayı riske atmayın. Çünkü finansal özgürlük sadece kazanç değil, huzur ve uyku rahatlığıdır. Bu yaşlarda büyük sıçramalar peşinde koşmak yerine istikrarla küçük kazanımlar biriktirmek sizi hem daha güvenli hem de daha huzurlu kılar. Unutmayın, finansal özgürlük yalnızca parayla ilgili değildir. Aynı zamanda kendi hayatını yönetebilme gücü demektir. Ek gelir yaratmak, riskleri dengelemek ve tecrübeyi fırsata çevirmek. Bunlar sizi yalnızca maddi olarak değil, manevi olarak da güçlendirir. Çünkü hala üretkenim, hala değerliyim duygusu en az para kadar kıymetlidir. Yaşınız 50, 60 hatta 65. Belki yıllardır yatırım yapmadınız. Belki birikim yapmadınız ama bilmeniz gereken bir gerçek var. Kazanan alışkanlıklar hiçbir zaman geç değildir. Bir finansal disiplin geliştirmek, borçlardan kurtulmak ve düzenli bir birikim yapmak size yalnızca bugün için fayda sağlamaz. Aynı zamanda gelecek nesillere de aktarılacak bir miras oluşturur. Alışkanlıklarınızı değiştirmek zor mu? Evet, ama imkansız değil. Her gün küçük bir adım atmak, örneğin maaşın %10'unu biriktirmek, harcamaları gözden geçirmek veya güvenli limanlarda yatırım yapmak yıllar içinde büyük bir etki yaratır. Küçük birikimler, disiplinle birleştiğinde finansal özgürlüğe giden yolu açar. Ve bu alışkanlıklar sadece sizin hayatınızı değil, çocuklarınızın ve torunlarınızın da geleceğini etkiler. Onlara sadece parayı değil, doğru finansal düşünme biçimini aktarmış olursunuz. Örneğin bir çocuğunuza şunu göstermek: para biriktirmek zor değil, doğru adımlarla mümkündür. Riskleri bilmeden yatırım yapmak kaybettirir, planlı olmak kazandırır. Bu dersler birikilen paradan çok daha değerli olabilir. Çünkü para tükenir ama finansal akıl nesilden nesile geçer. Bu yaşta atılan adımlar çoğu zaman gençlerin alabileceği risklerden daha anlamlıdır. Çünkü artık hayat deneyimi var. Kayıplar, başarılar, gözlem ve tecrübe birikmiş. Bu birikim yatırımlarınızda ve finansal kararlarda benzersiz bir rehber olur.
Unutmayın, finansal özgürlük bir yarış değildir. Başkaları ne yaptı, ne kazandırıyor bunlar önemli değil. Önemli olan sizin yolunuz, sizin stratejiniz ve sizin kazandığınız disiplin. Küçük adımlar, doğru seçimler ve bilinçli kararlar hem sizi hem ailenizi güvenceye alır. Sonuç olarak geç bile kalsanız finansal özgürlük mümkün. Çünkü her gün atacağınız küçük ama bilinçli adım hem bugünü hem yarını hem de gelecekteki nesilleri şekillendirir. Bu alışkanlıklar sizin en büyük mirasınız olacaktır. Şimdi derin bir nefes alın ve kendi yolculuğunuzu düşünün. Belki yıllardır ertelediğiniz kararlar, belki kaçırdığınız fırsatlar. Ama her şeye rağmen buradasınız. Her gün atılan küçük adımlar, her bilinçli seçim sizi bugün olduğunuz noktadan bir adım daha ileri taşıyor. İşte gerçek finansal özgürlük tam da burada başlar. Geç kaldım diye pes etmemek. Unutmayın, finansal özgürlük sadece para biriktirmek değildir. Aynı zamanda içsel bir özgürlüktür. Kendinizi güvence altına almak, bilinçli kararlar vermek, kaygıları azaltmak, bunlar ruhunuzu, zihninizi ve yaşam kalitenizi zenginleştirir. İşte buna biz iç zenginlik diyoruz. Ve tabii ki dış zenginlik de önemlidir. Emeklilik döneminde huzurla yaşayabileceğiniz bir maddi güvence, çocuklarınıza ve torunlarınıza bırakacağınız değerli bir miras ve ikisi bir araya geldiğinde finansal özgürlük sadece bir hedef değil, hayatın bütününe yayılan bir yaşam biçimi olur. Şimdi size bir çağrı yapmak istiyorum. Hiçbir zaman geç değil. Bugün atacağınız bir adım yarının hayatınızı değiştirebilir. Küçük de olsa birikim yapın. Güvenli limanlara yatırım yapın. Harcamalarınızı kontrol edin. Riskleri bilinçle yönetin. Ve unutmayın, her adım hem sizi hem de çevrenizdekileri etkiler. Eğer bu yolculukta bizimle olmak istiyorsanız kanala abone olun. Videoları takipte kalın. Arkadaşlarınıza, ailenize de paylaşın. Çünkü finansal bilinç paylaştıkça büyür. Ve unutmayın, iç ve dış zenginlik sizinle olsun. Hoşça kalın.